tarih sayfaları nice peygamberlerin mücadeleleriyle doludur. Ancak bazı peygamberler vardır ki isimleri çok bilinmez ama yaşadıkları, sabırları ve fedakarlıkları birer ibret olarak kalır. İşte Hazreti Cerciş de bu peygamberlerden biridir. Zulüm, inkar ve adaletsizliğe karşı tek başına mücadele eden, hakkı anlatırken her türlü eziyete maruz kalan ve sonunda şehadetle ödüllendirilen bir peygamber. Hazreti Cerciş'in hangi dönemde yaşadığı konusunda kesin bilgiler olmasa da bazı rivayetlerde onun Hazreti İlyas'tan sonra ve Hazreti İsa'dan önce gönderildiği belirtilir. O, putperest bir toplumun içinde büyümüş ve Allah tarafından peygamber olarak seçilmiştir. Bu toplum, dünya nimetlerine düşkün, adaletten uzak ve zulümle yönetilen bir topluluktu. İnsanlar putlara tapıyor, fakirlere zulmediliyor, zenginler her türlü haksızlığı meşru görüyordu. Bu toplumun başında zalim ve kibirli bir hükümdar vardı. O, kendi gücünü ilahi bir kudret gibi gösteriyor ve halkın yalnızca kendisine itaat etmesini istiyordu. Ona karşı çıkan herkes ya sürgüne gönderiliyor ya da öldürülüyordu. İşte böyle bir ortamda Hazreti Cerciş Allah tarafından seçilmiş ve hakikati anlatmakla görevlendirilmişti. Allah her peygamberini belli bir kavme gönderir ve onlara hak yolu gösterme vazifesi verir. Hazreti Cerciş de Allah'tan vahiy alarak putperest toplumuna tebliğde bulunmaya başladı. İnsanlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlattı, zalim yöneticinin sahte ilahlığını reddetti ve onları yalnızca Allah'a kulluk etmeye davet etti. Ancak Hazreti Cerciş'in bu çağrısı halk arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Çünkü insanlar atalarından öğrendikleri inançları sorgulamak istemiyordu. O, ne kadar güzel sözler söylese de insanların birçoğu onu yalancılıkla suçladı. Zalim hükümdar ise Hazreti Cerciş'in toplum içinde hızla tanınmaya başlamasından rahatsız olmuştu. Onun sözleri halkı yöneticinin otoritesinden uzaklaştırıyordu. Peygamberler genellikle en zor şartlar altında mücadele ederler. Hazreti Cerciş de henüz davetine yeni başlamış olmasına rağmen hem halktan hem de yöneticiden büyük bir düşmanlık görmeye başladı. Fakat o yılmadan tebliğine devam etti. İnsanlara adaletin, merhametin ve gerçek inancın ne olduğunu anlattı. Zalim hükümdar Hazreti Cerciş'i bir tehdit olarak görmeye başlamıştı. Onu susturmak için planlar yapıyor, halkı ona karşı kışkırtıyordu. Ancak Cerciş aleyhisselam Allah'a olan güveniyle davasından asla vazgeçmeyecekti. İşte bu noktada onun zorlu mücadelesi ve sabrı gerçek anlamda sınanmaya başlayacaktı. Hazreti Cerciş, hakkı haykırdıkça toplumun ve zalim hükümdarın öfkesi daha da artıyordu. Putlara tapınmaya alışmış bir toplum, onların sahte ve güçsüz olduğunu söyleyen bir peygamberi elbette hoş karşılamazdı. Ne kadar güzel sözler söylese de insanların kalpleri mühürlenmiş, gözleri körleşmişti. Halk, peygamberin getirdiği mesajı kabullenmek yerine onu susturmaya çalışıyordu. Çünkü Hazreti Cerciş'in çağrısı onların alıştıkları düzeni yıkacak, haksız kazançlarını ellerinden alacak ve gerçek adaletin hakim olmasını sağlayacaktı. Ama ne zalimler adaleti severdi ne de sapkın bir topluluk gerçeği duymak isterdi. Hazreti Cerciş'in söyledikleri halk arasında yankı uyandırmaya başlamıştı. Bazıları onun sözlerinden etkileniyor, derin bir sorgulamaya giriyordu. Bu durum zalim hükümdarı tedirgin etti. O, halkın korku ve itaatiyle hüküm süren biriydi. Eğer insanlar korkmamaya başlarsa onun zulüm düzeni çökecekti. Bu yüzden Hazreti Cerciş'in sesini kısmak için harekete geçti. Önce onu halkın gözünde küçük düşürmeye çalıştı. Yalancı ve büyücü olduğunu ilan etti. Onun bir sahtekar olduğunu söyleyerek insanları ona karşı kışkırttı. Ancak Hazreti Cerciş ne alaylardan ne de tehditlerden korkuyordu. Çünkü onun dayanağı Allah'tı. Bu kez hükümdar daha sert bir yöntem denemeye karar verdi.
Hazreti Cerciş'i yakalatıp huzuruna getirtti. Ona sert bir şekilde bağırarak dedi ki, "Ey Cerciş, sen kim oluyorsun da benim halkımı kandırıyorsun? Benim krallığımda yalnızca benim dediklerim yapılır. Putlarımıza karşı gelmek ne demek?" Hazreti Cerciş sakince ve kararlılıkla cevap verdi. "Ben kimseyi kandırmıyorum. Ben sizi hakikate davet ediyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Putlarınız taş ve topraktan ibarettir. Onlar ne sizi duyabilir ne de size fayda sağlayabilir. Rabbimiz tektir ve her şeye gücü yetendir." Hükümdarın gözleri öfkeyle parladı. Etrafındaki adamları da Hazreti Cerciş'e kinle bakıyordu. Onu susturmanın tek yolunun şiddet olduğuna inandılar. Hükümdar, Hazreti Cerciş konuştukça daha da sinirleniyor, onun boyun eğmeyişi karşısında hiddetleniyordu. Sonunda onun ibretlik bir ceza almasına karar verdi. Askerlerine emretti, "Onu zindana atın, aç ve susuz bırakın. Eğer hala sözlerinden dönmezse ona daha büyük azap vereceğim." Hazreti Cerciş'i karanlık ve rutubetli bir hücreye kapattılar. Günlerce aç ve susuz bıraktılar. Onun bu çileye dayanamayacağını, sonunda pes edip teslim olacağını düşündüler. Ancak Hazreti Cerciş Allah'a olan inancıyla sabretti. Açlık ve susuzluk onu yıldıramadı. O, Yusuf Aleyhisselam gibi sabırla bekledi. Günler geçti fakat Hazreti Cerciş geri adım atmadı. Halk, onun inancının bu kadar sağlam olmasına şaşıyordu. Normal bir insan böylesine bir eziyete nasıl dayanabilirdi? İşte bu yüzden hükümdar daha sert cezalar vermeye karar verdi. Zalim hükümdar onun direncini kıramayınca daha da öfkelenmeye başladı. Bu adam kimdi? Nasıl bu kadar sabırlı olabiliyordu? Onu öldürmek istiyor ama bir türlü davasından döndüremiyordu. İşte o zaman Hazreti Cerciş'in gerçekten Allah tarafından gönderildiğini anladı. Ama nefsine yenik düştü. O, hakikati kabul etmek yerine daha büyük zulüm etmeye karar verdi. Hazreti Cerciş'in sabrı, imanı ve direnci zalimleri bile korkutuyordu. Onu öldürmek istiyor ama bir türlü yenemiyorlardı. İşte bu noktada Allah'ın yardımı gelecekti. Bir mucize gerçekleşecek ve herkes Hazreti Cerciş'in gerçekten Allah'ın elçisi olduğunu görecekti. Hazreti Cerciş'in iman gücü zalimlerin zorbalığından çok daha büyüktü. Günlerdir süren işkencelere rağmen o davasından bir an olsun vazgeçmedi. Hükümdarın sarayında yankılanan her kırbaç darbesine karşı onun dudaklarından hep aynı kelimeler dökülüyordu. "Allah birdir, putlarınız hiçbir şey yapamaz." Bu sözler hükümdarın ve onun çevresindeki putperestlerin yüreklerine bir hançer gibi saplanıyordu. Onlar Hazreti Cerciş'i yıldıramayacaklarını anladıkça daha da hiddetleniyor, işkenceleri artırıyorlardı. Ancak bu peygamber Allah'a olan teslimiyetinden asla geri adım atmıyordu. Hazreti Cerciş'i öldürmek halk için bir gözdağı olacaktı. Eğer bir peygamberi susturabilirlerse diğerleri korkacak ve kimse hakkı savunmaya cesaret edemeyecekti. Ancak Cerciş aleyhisselam sıradan biri değildi. O, Rabbine teslim olmuş, cenneti gözleriyle görür gibi iman eden bir insandı. Bir gün zalim hükümdar onu tekrar huzuruna çağırdı. Herkesin önünde ona son bir şans tanıdığını söyledi. "Eğer putlarımıza taparsan seni serbest bırakırım. Büyük bir ödül veririm. Hatta halkı senin önünde eğdiririm. Ama eğer hala inat edersen en ağır cezayı alacaksın." Hazreti Cerciş'in gözlerinde zerre kadar korku yoktu. Derin bir nefes aldı, yüzünde huzur dolu bir tebessüm belirdi ve şöyle dedi: "Senin vaat ettiklerin dünya hayatının gelip geçici süslerinden ibaret. Benim Rabbim ise ebedi olanı vaat ediyor. Sen bana işkence edebilirsin ama benim kalbim sadece Allah'a aittir." Bu sözler hükümdarı çileden çıkardı. Adamları Hazreti Cerciş'e daha büyük işkenceler uygulamaya başladı. Ancak o her defasında daha da güçlü bir şekilde ayağa kalkıyordu.
Onun bu sabrı insanları şaşkına çeviriyordu. Ama hükümdar halkın iman etmesini istemiyordu. Bu yüzden daha büyük bir plan yapmaya karar verdi. Onu öldürmek için yeni ve kesin bir yöntem bulmalıydı. Ancak ne yaparsa yapsın, Hazreti Cerciş'in ruhunu teslim aldığı Allah'a karşı koyamazdı. Bu müthiş mücadele artık son noktasına geliyordu. Zalimlerin baskısı arttıkça Allah'ın kudreti daha da güçlü bir şekilde tecelli edecekti. Hazreti Cerciş'in direnişi, zalim hükümdarı ve onun putperest halkını iyice öfkelendirmişti. O, ne açlıkla ne de işkenceyle geri adım atıyordu. Ne kadar acı çekerse çeksin, tek bir kelime bile geri adım atmıyordu. Çünkü onun kalbi Allah'a teslim olmuştu. Hükümdar, ne yaparsa yapsın, Hazreti Cerciş'i susturamayacağını anlamıştı. Ancak onun yaşaması, halkın gözleri önünde bir mucizeye dönüşmüştü. İnsanlar, onu öldürmek için yapılan sayısız girişime rağmen, onun hala ayakta olduğunu görüyor ve içten içe korkuya kapılıyorlardı. Ya gerçekten Hazreti Cerciş'in söylediği doğruysa, ya gerçekten Allah'tan başka ilah yoksa, zalim hükümdar, Hazreti Cerciş'in direncini kırmak için son bir plan yaptı. Onu halkın önünde ibret olsun diye öldürmeye karar verdi. Böylece herkes onun gücüne boyun eğmek zorunda kalacaktı. Büyük bir meydanda, halkın toplandığı bir alanda Hazreti Cerciş'i tekrar getirtti. Gözleri hiddetle doluydu. Askerlerine emretti. Bu adamı öldürün ama öyle bir şekilde öldürün ki kimse onun direndiğini görmesin. Herkes onun güçsüz bir insan olduğunu bilsin. Askerler Hazreti Cerciş'in ellerini ve ayaklarını bağladılar. Onu bir direğe astılar. Ardından keskin kılıçlarını çektiler. Hükümdar halkın önünde onun teslim olmasını bekliyordu. Ancak Hazreti Cerciş gözlerini semaya kaldırdı ve son kez gülümsedi. "Ey Rabbim, sen şahitsin ki ben yalnızca senin yolunda mücadele ettim. Canımı al ama davasını kıyamete kadar yaşat." Ve işte o an kılıçlar hareket etti. Hazreti Cerciş'in bedeni parçalandı. Ama ruhu Allah'ın katına yükseldi. Hazreti Cerciş'in şehadeti halk arasında büyük bir yankı uyandırdı. Onun ölümüyle zalimler zafer kazandıklarını sandılar. Ama asıl zafer Hazreti Cerciş'in olmuştu. Çünkü onun adı kıyamete kadar yaşayacaktı. Ve işte o an Allah'ın azabı tecelli etti. Gökyüzü karardı, yeryüzü sarsılmaya başladı. Hükümdarın sarayı çöktü, zalimler yok oldu. Putperest halk korkuya kapıldı. Onların inandıkları putlar kendilerini bile koruyamamıştı. Hükümdarın sonu geldi. O kendisini ilah gibi görmüştü ama Allah'ın gücü karşısında bir sinek kadar bile değeri yoktu. O ve adamları korkunç bir felaketle helak oldular. Ancak Hazreti Cerciş'in adı unutulmadı. O şehitler kervanına katıldı. Onun mücadelesi, sabrı ve Allah'a olan inancı kıyamete kadar anlatılacak bir ibret olayı oldu. Ve işte bu yüzden Hazreti Cerciş'in hayatı bize şunu hatırlatıyor: hak ne kadar zor olursa olsun savunulmalıdır. Zalimler ne kadar güçlü görünürse görünsün, Allah'ın adaleti her zaman galip gelir. Gerçek zafer dünyada değil, Allah katında kazanılır.